Sind die Deutschen eifersüchtig auf uns? Almanlar, bizi kıskanıyor musunuz? Hepimizin merak ettiği soru. Acaba Almanlar bizi kıskanıyorlar mı? Ben de sizler için 2 kere Berlin'e, 1 kere Düsseldorf olmak üzere Almanya'ya 3 kere ziyaret gerçekleştirdim ve bu sorulara cevap bulmaya çalıştım. Türkiye'den yapacağım karşılaştırmalarla birlikte Almanların bizi kıskanıp kıskanmadıklarına dair cevaplar bulmaya çalışacağız. Şimdi başlıyoruz. Havalimanları konusunda bizi gerçekten kıskanıyor olabilirler. Zaten Almanlar bizi kıskanıyorlar mı? Polemiği de yeni İstanbul Havalimanı'nın yapılmasından sonra ortaya çıkmaya başladı. Çünkü Almanya'nın başkentinde yıllar önce yapılmaya başlanmış ve günümüzde yapımı hala devam eden ve hala bitmeyen Brandenburg adında bir havalimanı var. Yeni yapılan İstanbul Havalimanı da çok kısa sürede bitirilince haliyle dedik ki Almanlar bizi gerçekten bu konuda kıskanıyor olabilirler. Olabilirler diyorum çünkü bir havalimanının temel işlevi zaten size yolculuğunuz boyunca eşlik etmek. Zaten dünyadaki çoğu havalimanında bu işlevi yerine getiriyor. Geriye ne kalıyor? Büyüklük, sosyal olanaklar ve mimari. Zaten İstanbul Yeni Havalimanı dünyadaki sayılı havalimanlarının arasında yer alıyor. Yani bu videoyu Almanlar değil de Fransızlar olarak çekseydim de yine aynı şeyi söylüyor olabilirdik. Ben Berlin'de aktif olarak faaliyet gösteren Schönefeld ve Tegel havalimanlarını ve ayrıca da Düsseldorf'taki havalimanını kullandım. Özellikle Berlin'deki Tegel havalimanı adeta bir otogarı andırıyor. Türkiye'deki çoğu havalimanının Tegel Havalimanı'ndan daha iyi olabileceğini bile garanti edebilirim. Tegel gerçekten oldukça küçük ve eski. Tabi siz buna oldukça eski havalimanı, tarihi bir geçmişi var vesaire diyebilirsiniz ama gerçekten bakımına bile özen göstermemişler. Hatta check-in noktasından geçtikten sonra karşınızda bir duty free bekliyorsunuz ama bulduğunuz şey adeta küçücük bir büfe. Tabi bunlar biraz daha sosyal olanaklar. Biraz daha havalimanlarının sayılarına bakalım. Türkiye'nin neredeyse her şehrinde artık havalimanı var. Bu nedenle Almanya'daki sivil havalimanlarının arasındaki mesafenin Türkiye'dekiler kadar sık olmadığını söyleyebiliriz. Zaten Almanya'nın askeri havalimanlarını dahil edersek dünya sıralamasında ilk sıralarda görüyoruz. Ama konu sivil havacılığa geldiğinde Türkiye'nin biraz daha ileride olduğunu söyleyebiliriz. Yani tüm bu bilgilerin ışığında diyebiliriz ki Almanlar bizi havalimanı konusunda kıskanıyor olabilirler. Almanya şehirlerinin raylı sistem ağlarının oldukça gelişmiş olduklarını söyleyebiliriz. Ama çok eski yıllarda yapıldıklarından günümüzde biraz daha köhneleşmiş durumdalar. Yani oldukça eski vagonlar kullanılıyor. Özellikle İstanbul'da yapılan yeni modern metro ağlarını düşündüğümüzde Almanlar bizi bu konuda birazcık kıskanıyor olabilirler. Almanya'daki raylı sistemler de peak time'larda oldukça yoğun oluyorlar. Tabi burada biraz devreye insanların birbirine olan saygısı giriyor. Yani o kadar kalabalıkta yine insanlar birbirlerine saygı duyuyorlar ve kesinlikle birbirlerinin haklarını ihlal etmiyorlar. Tabi bu söylemi Düsseldorf'ta yılbaşı akşamı geçirdiğim bir raylı sistem yolculuğundan dolayı esnetebilirim. Çünkü gerçekten felaket bir yolculuk geçirdim. Hatta öyle bir yoğundu ki metrobüse bile şükreder oldum. Tabi burada yılbaşı akşamı olduğundan dolayı biraz daha alkolün etkisi ve özgüven yüksekliği vardı. Ama genel olarak baktığımızda Almanlar gerçekten de raylı sistemler konusunda bizi biraz daha kıskanıyor olabilirler. Ama şehirler arası trenler hariç. Zaten şehirler arası raylı sistemler konusunda bırakın Almanya'yı, bütün Avrupa ülkeleri bizi kıskanmıyor. Ülkede gerçekten çok gelişmiş bir raylı sistem ağı var. Yani çevre ülkelere sanki Beylikdüzü'ne gidermiş gibi gidebiliyorsunuz. Biz ise İstanbul'dan Ankara'ya bile hızlı trenle 5 saatte gidiyoruz. Zaten Avrupa ülkelerine trenle gidişimiz de kanun hızındaki trenlerle gerçekleşiyor. Tabi o da Edirne'ye kadar varabilirsiniz. Üzülerek söylemeliyim ki ülkemizdeki şehirler arası raylı sistemler oldukça zayıf. Bu nedenle Almanlar bu konuda bizi asla kıskanmıyorlar. Bu konuda Berlin'e örnek göstereceğim ama Düsseldorf'ta da durum aynıydı. Berlin'de toplu taşıma ödeme sistemlerinin BVG adında bir kurum yönetiyor. Fakat metro ve otobüslere binmek için kağıt biletler alıp onu da istasyonlarda damgalatmanız gerekiyor. Yani herhangi bir turnike veya elektronik bir sistem kullanılmıyor. Bu da demektir ki istasyonlara elinizi kolunuzu sallayıp bile girebiliyorsunuz. Oldu ki bir denetime denk geldiniz, elinizde bir bilet yoksa yüksek miktarda cezalar da ödüyorsunuz. Almanya'da Türkiye'deki gibi kartlı ön ödemeli sistem veya temassız kredi kartıyla ödemeli gibi sistemleri ne yazık ki göremiyoruz. Bu konuda onlara geri kalmışlar da diyebiliriz veya halklarına çok fazla güveniyorlardı diyebiliriz. Bizde öyle bir şey olabileceğini hayal edelim. O görevlileri büyük ihtimal görev başında tartaklayabilirlerdi. Belki orada da aynı şeyler yaşanıyor olabilir, bunu da bilemiyorum. Tabi manuel bilet var ama bir de mobil uygulamaları var. İsterseniz BVG'nin mobil uygulamasını indirip biletinizi online olarak da satın alabiliyorsunuz. Bu konuda Almanları biraz kıskanıyor olabiliriz çünkü mobil ödemeler konusunda gerçekten oldukça zayıfız.
Almanya tahminlerimin oldukça gerisinde kalarak kredi kartı ödeme sistemleri konusunda oldukça zayıf durumda. McDonald's, KFC gibi büyük franchise şirketler dışında kredi kartıyla ödeme yapmanız neredeyse imkansız. Çoğu mekanda POS cihazı bile yok. Olanlar ise size minimum 1 veya 5 euro arasında işlem yapmanız gerektiğini söylüyor. Eğer kredi kartınıza güvenip geliyorsanız dikkat edin, Almanya'da kredi kartı kullanımı oldukça kısıtlı. Tabii bu konuda rahatlıkla söyleyebiliriz ki Almanlar bizi kartla ödeme konusunda gerçekten kıskanıyor. Bankacılık sistemleri konusunda da Türkiye'yi kıskanıyor olabilirler. Çünkü Türkiye'deki çoğu banka dijital dönüşümlerini çok iyi tamamlayarak çoğu işlemi internet üzerinden yapılabilecek bir hale getirdiler. Tabii onlar da bizdeki gibi şubesiz ve tamamen dijital işlem yapan bankalarda mevcut. Ama klasik bankaları son kullanıcı açısından Türkiye'dekiler kadar iyi bir seviyede değil. Ama şu da bir gerçek ki PayPal'ın bile yasak olduğu bir ülkeden şu anda bunu söylüyorum. O nedenle bu konuda Almanları eleştirmek biraz ironik. Bisiklet konusunda bırakın bizi, bence dünyayı bile kıskanmıyorlar. Çünkü şehrin her yerinde bisikletler mevcut. Ayrıca bazı mobil uygulamalar var ki size istediğiniz yerden bisiklet kiralamanızı sağlayabiliyorlar. Üstelik bisikletler sadece istasyonlarda değil, şehrin her yerinde. Bırakmak istediğinizde ise yapmanız gereken tek şey sokağın ortasında boş bulduğunuz bir yere bırakmak. Hadi gelin biraz da bizim ülkemizdeki bisiklet sistemlerine bakalım. Anadolu'daki bazı şehirlerde tıpkı Almanya'daki gibi mobil uygulamanızla birlikte bisiklet kiralayabileceğiniz sistemler ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'a bakacak olursak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e-Spike projesi ortaya çıkıyor. Şimdilik sadece sahillerde ve bazı pilot ilçelerde yer alsa da yakın bir zamanda İstanbul'un çoğu yerine yayılanacağından şüphe yok. Tabii mevcut sistem ne kadar başarılı işliyor orası da tartışılır. Çünkü bisiklet kiralamak istediğinizde istasyona gittiğinizde istasyon bozuk oluyor veya bisikletin herhangi bir yeri çalınmış oluyor. Tabii burada biraz daha kültür devreye giriyor çünkü bizim insanımız bu bisikletlerin nasıl kullanıldığını henüz bilmiyor. O nedenle bisikletler konusunda Almanlar bizi kesinlikle kıskanmıyor. Evet, diğer konulara göre biraz daha garip oldu ama Almanlar tuvaletler konusunda bizi biraz kıskanıyor olabilirler. Hatta bence kıskanıyorlar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü şehirdeki çoğu tuvalet ücretli. Çok sevdiğiniz fast food zincirinden büyük bir alışveriş merkezine Almanya'daki çoğu yerde tuvaletlerde ücret ödemek zorundasınız. Bu konuda İstanbul'u kıskanıyor olabilirler çünkü İstanbul'da ne alışveriş merkezlerinde ne de fast food zinciri restoranlarında herhangi bir ücret talep edilmiyor. Türkiye denince aklımıza ilk gelen lezzetlerden biri olan Türk dönerini bence kesinlikle kıskanmıyorlar. Çünkü buradan Almanya'ya giden gurbetçiler dönerin en iyi halini bulup en iyi şekilde servis etmeyi başarmışlar. Gemüse kebap olarak da bilinen Türk döneri Almanların en çok sevdiği lezzetlerden biri haline gelmiş. Ben de Berlin'deyken Almanya'nın en meşhur dönercilerinden biri sayılan Mustafa's Gemüse kebaba gitmiştim. Gemüse burada Almanca'da sebze anlamına geliyor. Burada inanamayacaksınız ama tam tamına 1 saat döner kuyruğu bekledim. Tabi sıranın başından sonuna gelene kadar Euro'da 20 kuruş artmıştı. O nedenle diyebiliriz ki Almanlar bizim dönemimiz için bizi asla kıskanmıyorlar. Alışveriş merkezleri konusu biraz daha göreceli bir kavram. Çünkü devreye orada kültür de giriyor. Bu nedenle Almanya'da mevcut olan alışveriş merkezleriyle Türkiye'deki alışveriş merkezlerini karşılaştırdığımızda Almanlar alışveriş merkezi konusunda bizi kesinlikle kıskanıyorlar. Zaten bırakın Almanları, İstanbul'u bence bütün dünya alışveriş merkezi konusunda kıskanabilir. Alışveriş merkezi konusunda bir cennet olduğumuzu söylememe herhalde gerek yok. Uluslararası zincirlere bakarsak, mesela Starbucks, Almanya'da oldukça sayısı az. Ama Türkiye Starbucks sayısı olarak Avrupa'da İngiltere'den sonra 2. sırada geliyor. Ve diğer fast food zincirleri de dahil Türkiye'deki restoran sayısı kesinlikle daha fazla. Tabii yemek yemek için büyük fast food zincirlerine de gerek yok. Almanya'da da çok sayıda özel restoranlar ve butik kafeler bulunuyor. Şehir merkezindeki yeşil alanlar konusunda Almanlar bizi kesinlikle kıskanmıyor. Çünkü örneğin Berlin'de, şehrin tam göbeğinde Tiergarten adında kocaman bir orman var. Türkiye şehirlerine baktığımızda demeyi çok isterdim ama zaten Türkiye şehirlerindeki orman konusunu siz biliyorsunuz. O nedenle Almanlar bizi kıskanıyor mu sorusunu sormak yerine biz tüm dünyayı nasıl kıskanıyoruzu konuşmak gerekiyor. Geri dönüşüm konusunda ise Almanların kesinlikle bizi kıskandığını söyleyemeyiz. Türkiye'de geri dönüşüm faaliyetleri yapılıyor ama Almanlar kadar halka inmiş durumda değiliz. Örneğin elinizde bir pet şişesi var. Bunları marketlerdeki geri dönüşüm kutularına attığınız takdirde sizlere 25 cent ödül veriliyor. Bu ödül parayla isterseniz o markette alışveriş yapabiliyorsunuz, isterseniz de nakit para isteyebiliyorsunuz. Bu sistemin Türkiye'de olduğunu düşünsenize, sokaklarda bir tane bile çöp kalmazdı herhalde.
Almanların bizi kıskanıp kıskanmadığı ile ilgili basitçe anlatacaklarım bu kadardı. Benim verdiğim örnekler biraz daha yaşamdan örneklerdi tabii. Bunun dışında birçok örnek de sunabiliriz. Eğer sizin de aklınızda ya bunu nasıl söylemezsin dediğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorum bölümüne belirtirseniz cevaplamaya çalışırım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazlasını istiyorsanız beni takip etmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.